Diyelim ki zamanı çok kısıtlı ve bu kısa zaman içerisinde bir coğrafi bilgi sistemleri programı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi size bu videoda coğrafi bilgi sistemleri programlarından biri olan Mapinfo Pro'yu öğreteceğim. Şu an Mapinfo Pro programı için yapacağız bunu. Eğer isterseniz ArcGIS ve QGIS için de bu seriyi devam ettirebiliriz. Hemen hız kesmeden isterseniz uygulamamıza geçelim. Mapinfo programımıza geçtik. Programı ilk açtığınız zaman şöyle bir hoş geldin penceresi gelir. Burada hemen boş çalışma sayfası deyip arayüzümüze geçiyoruz. Öncelikle size şundan bahsetmem lazım. Mapinfo'nun dosya formatını öğrenmemiz gerekiyor. Mapinfo ile çalışmadan önce. Bu önemli bir konu. Peki Mapinfo'nun dosya formatı nedir? Mapinfo'da tab dosyası vardır. Yani biz tab dosyasını herhangi bir yerde gördüğümüzde bu Mapinfo programının uzantısıdır diyebiliriz. Bunun dışında bir de yardımcı uzantılar var. Şu an zaten ekranda göreceksiniz. Tab uzantısının yanında DAT uzantısı da olacak. Map uzantısı ve ID uzantısı da olacak. Map uzantısı harita objelerini saklar. DAT uzantısı veri sayfasını saklar. Yani öz nitelik tablosu. ID uzantısı da hem map hem de DAT arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tab uzantısı da bunların genel ismidir. Yani biz Mapinfo'da herhangi bir dosya açarken tab uzantısını görürüz. Diğer uzantıları görmeyiz. Bir de bunun dışında var uzantısı var. Var uzantısı da Mapinfo'nun proje dosyasıdır. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Öncelikle uygulama yapabilmemiz için tabii ki de dataya ihtiyacımız var. Hemen data bulalım. Şimdi biz öncelikle tematik uygulamasıyla başlayacağız. Tabii tematik uygulamasını yaparken birçok konuyu da görmüş olacağız. Amacımız şu olacak. Türkiye'deki illerin tarım alanlarının yüzdesel oranlarına göre bir tematik yani renklendirme işlemi yapacağız. Bu uygulamayı yapabilmemiz için iller datası gerekiyor tabii ki de. DivaGIS sitesinden indireceğim. Bunu istediğiniz herhangi bir başka bir yerden de indirebilirsiniz. Buradan ülkeyi Türkiye seçiyorum. Altta da idari sınırları seçtim ve download seçeneğine tıkladım. Datamız indi. Burada tabii bunu zip'ten çıkartmamız gerekiyor. Zip içerisinden çıkarttık. Tur ADM diye burada da Tur ADM 1 dediğimiz bunlar bizim işimize yarayacak olan iller datası. Burada dikkat ettiyseniz tab uzantısı yok. Shape uzantısı var. Shape uzantısı ArcGIS programının uzantısıdır. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de Mapinfo tab formatına çevirmemiz gerekiyor. Şu an farklı veri formatlarını görmüş olacağız. Mapinfo'ya geldik. Buradan tablo sekmesine format dönüştürücüye tıklıyoruz. Translate'e basıyoruz. Buradan format kısmından hemen geliyorum. More format'a tıkladım. Bakın burada birçok format var. Yani siz istediğiniz başka bir formatta gelip buradan dönüştürüp açabilirsiniz. Biz şimdi S3 shapefile yapacağız. Buradan seçiyorum. OK'ye bastım. Altta data kısmını seçiyorum. Data kısmında şurada Tur ADM'ye geldim. Buradan Tur ADM 1'i seçiyorum. Bu iyi sınırları olacak. Altta da hangi formata çevireceğiz? Mapinfo tab'a çevireceğiz. Bu arada burada koordinat sistemi girmedim. Shape ve KML dosyalarında kendisi koordinat sistemi yani projeksiyon sistemini kendisi okuyor. Dataset kısmına geliyorum burada. Burada da dönüşüm yaptıktan sonra nereye kaydedelim diyor. Ben yine indirilenler klasörünü tercih edeceğim bu uygulama için. Buraya bir tane klasör oluşturdum. İller ismini verdim. İçerisine girdim. Klasör seç diyorum. OK'ye basıyorum. Dönüşüm işlemi başladı. Şurada finish yazısını gördüğümüzde dönüşüm işlemi tamamlandı. Genel sekmesi tablo açı gidiyoruz buradan. Dosyalarımızı buradan açıyoruz. Buradan standart yerler, masaüstü diyoruz. Buradan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Mesela indirilenler burada yer almıyor ya. Hemen geliyorum. Şuradan bilgisayarıma tıklıyorum. Bakın indirilenler burada. İller içerisine girdim. Burada tablo uzantısını görüyoruz ve aça bastım. Şu şekilde geldi. Bunun bir de öz nitelik tablosu yani veri sayfasını nasıl açacağız? Klavyeden F4 tuşuna basarsanız bakın F4 tuşuna bastım. Veri sayfasında bu şekilde görüntülemiş olduk. Eğer F4 sizde çalışmazsa F4 tuşunu da kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan burada il isimleri. İl isimleri var mı? Evet var. Şimdi iller kısmını tamamladık. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tarımla ilgili bir veriye ihtiyacımız var. Tarımla ilgili veriyi de yine TÜİN sitesinden indiriyoruz. Geldim konu kısmından. Buradan tarım seçiyoruz. Bakın tarımla ilgili olan veriler geldi. Toplam işlenen tarım alanı hektar cinsindenmiş. Bize bu veri lazım. Hangi yıl? 2023'e göre yapalım. Altta da hepsini seç diyorum. Rapor oluştur diyorum. Sağ tarafa raporumuz geldi. Burada da XLS butonuna tıkladım. Excel formatımız indi. Hemen gidip kontrol edelim bunu da. İndirilenlere geldi. Bunu tabii Mapinfo'da açmadan önce açıp bir kontrol etmem gerekiyor. Bizim bu veriyi öncelikle Excel'de düzeltmemiz gerekiyor. Hemen düzenlemeyi etkinleştire bastık. Adana'yı seçiyorum alttaki verisiyle birlikte ve sağa doğru kaydırdım. Daha sona kadar gideceğiz. Düzce'ye kadar geldim. Bakın şurayı aldım ya. Burayı kopyalıyoruz. Yeni sayfa oluşturduk. Birinci satırı boş bıraktım. İkinci satırda sağ tıkladım. Ve burada devrik dönüşüme tıklıyorum. Bakın ne oldu? Veri bu şekilde dönüşmüş oldu. Hazır verimiz seçiliyken burada birleştir ortalayla basıyoruz. Çünkü burada birleştirilmiş veriler var. Mesela TÜİK'ten indirdiğiniz verilerde 5. satır genellikle 4 ile birleştirilmiş oluyor. Ben bu 5. satırı da sağ tıklayıp buradan sil yapabilirsiniz. Ya da klavyeden CTRL eksiyle de silebilirsiniz. Birinci satırı niye boş bıraktık? Buraya isim yazacağız. Kolon ismi. İl adı diye yazdım. Burada da tarım alanı diye yazdım. Burada Türkçe karakter tabii kullanmayabilirsiniz. Şöyle alt tire koyuyorum burada. Mapinfo'da kolon isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaması gerekiyor. Öyle bir durum var. Başka peki ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki birinci kısma artık ihtiyacımız yok ya. Bunu da yine sil yapacağım. Buradaki sayfayı sildik. Burada noktalarımız var ya, bu noktayı da kaldırmamız gerekiyor. Hemen bul değiştire geliyorum. Buradaki değiştiri seçtim. Aranan ifade burada nokta olacak. Neyle değiştireceğiz? Hiçbir şeyle, yani noktaları silmiş olacağız burada. Tümünü değiştir diyorum. Tamam dedim ve kapat diyorum. Bakın buradaki değerler
değerlerimizdeki noktalar da iptal olmuş oldu. Geldim bunda kaydete bastım ve burayı kapatıyorum artık. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu Mapinfo'da açacağız. Genel tablo aça geldim. Bir tane klasör geri çıkıyorum. İndirilenler klasöründeyiz. Dosya türümüzü Microsoft Excel yapıyoruz. Bakın Excel, MDB tarzı dosyaları buradan çevirip açabiliyorsunuz. Rapor XLS'i seçtim ve salt okunur olmasın diye de şu kutucuğu işaretliyoruz. Salt okunur dediğimiz nedir? Herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Tamam dedim. Bir sonraki pencereye geldim. Burada sayfa 1 kitapçığını seçiyoruz. Yani başka zaten sayfamız olmadığı için gözükmüyor. Üst satırımızda kolon başlığı olduğu için burayı da işaretledik. Tamam diyoruz. Son kısım geldi. İl adı, karakter olarak bu 14'ü kendisi zaten genişliğini ayarlıyor. Bunu değiştirmemiz gerekmiyor. Tarım alanı Excel'de tabii sayısal kolon olarak ayarlamadığımız için buraya da yine karakter getirdi. Ben burayı ne yapacağım? Gelip tam sayı ya da işte küsuratlı olabilir belki veriniz. Taşan sayı da seçebilirsiniz. Hem virgüllü hem de tam sayıya izin veriyor zaten. Burada uyarı yapıyor. Kolon tipini değiştirdik diye. Tamam diyorum ve verimiz bu şekilde gelmiş oldu. Bakın elimizde haritasız bir veri ve haritalı bir veri var. Biz ne yapacağız burada? Buradaki haritasız veriyi haritalıya aktaracağız. Yani bunun veri sayfasına aktaracağız. Şimdi illerin toplam alanına oranlayacağız ya. Her bir ilde yüzde kaç tarım arazisi var? Yani o yüzdeliği bulmamız lazım. Toplam il alanı elimizde olacak ki tarım alanında ona göre yüzde oranını hesaplayalım. Geldik. Burada tablo yapısı konusuna gireceğiz. Tablo yapısı konusu dediğimiz nedir? Tablo sekmesine geldiniz. En sağda bakın şurada tablo yapısını izle değiştir var. Buraya tıklıyoruz. Tur ADM yani iller katmanımız. Buraya tamam dedim. Bakın iller katmanının veri sayfası geldi. Burada gereksiz kolonları kaldırıyorum. Ya bu geri kalanını sileceğim artık. Bunlara ihtiyacımız yok. Burada kolon ekle diyorum. Alan ismini verdim. Tipini taşan sayı yapıyorum. Alan hesaplaması yapacağız burada. Hazır buraya gelmişken diğer kolonları da ekleyelim. İhtiyacımız olacak kolonları. Kolon ekle dedik. Buraya tarım diye ekledim. Yani toplam tarım alanını da yine buraya aktaracağız. Kolon ekle dedim. Buraya da oran yazdım. İsterseniz yüzde de yazabilirsiniz. Bu da yine taşan sayı formatında kalabilir. Hatta isterseniz buradaki oranı şöyle de yapabilirsiniz. Mesela taşan sayıda şöyle bir durum vardır. Virgülün sağ tarafı sınırsız uzar gider. Yani çok fazla uzasın istemiyoruz. O zaman da şunu yapabilirsiniz. Ondalıklıyı seçersiniz. Genişlik 20 kalabilir. Toplam genişliği ifade eden. Ondalık kısmı da virgülün sağ tarafını ifade eder. Yani biz yüzdeyi hesapladığımızda çok küsuratlı bir veri istemiyoruz açıkçası. Ben burada mesela virgülden sonra bir basamak getirsin. Yani 10.2 yazsın. Daha fazla küsurat istemiyoruz. Daha anlaşılabilir, okunabilirliği kolay olsun diye. Tamam'a bastım. Burada yine uyarı veriyor. Tamam diyorum. Ne oldu? Katman arka tarafa gitti. Burada hemen şunu yapacağız. Kısa yollarımızdan yine F3 tuşunu kullanıyorum. Eğer F3 tuşu sizde işe yaramıyorsa F3'ü de kullanabilirsiniz. Harita penceremizi çağırdık. F4'te de illerin veri sayfasını çağırıyoruz. Yani öz nitelik tablosunu şu şekilde çağırdık. Biz tablo yapısında bir değişiklik yaptığımız zaman katmanımız arka tarafa gidiyor. Bunu tekrardan bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Bize bir de burada alan bilgisi lazım değil mi? Alanı peki hesaplattırabiliyor muyuz? Tabii ki de hesaplattırabiliriz. Kolondaki bilgileri değiştire geldiniz. Burada tablomuzu seçiyoruz. Tur ADM diye. Hatta bunun da ismini değiştirelim. Şuraya geldiniz ya. Bakın tablo adını değiştir diyor. Tur ADM'yi değiştirelim. İller yaptım. Hani karışıklık olmasın diye bunun ismini düzelttik. Kolondaki bilgileri değiştire tıkladım. İlleri seçiyorum. Değiştirilecek kolon alan. Yardımcıya tıkladık. Burada fonksiyonlarda area fonksiyonu var. Area diye yazar ya. Bakın kilometre kare. Şimdi bizim tarım alanı verimiz neydi? Hektar değil mi? Biz istersek bunu hektar olarak da hesaplattırabiliriz. İngilizce hektar diye yazdım. Tamam diyorum burada. Sonuçları gösteri kaldırdım. Zaten veri sayfam açık ve tamam diyorum. Ne oldu? Hektar cinsinden bütün illerin alanlarını yazdırmış oldu. Burada da CTRL-S basıp kaydediyorum katmanı. Diğer yapacağımız işlem nedir? Tarım verisini buraya aktarmak. Bakın tarım verisi nerede? Burada. Haritasız bir veride. Bizim amacımız haritalı olan veriye aktarmak. Bu da join işlemi olarak geçer. Join işleminin yapılabilmesi için içerik olarak ortak kolon olması lazım. Yani burada Çanakkale yazıyorsa, hatta bu iki veri sayfasını yan tarafa alalım önce. Şöyle dikey pencere diyorum. Bakın illerde yani haritalı verimde Çanakkale yazıyorsa aynısı burada da yazıyor olması gerekiyor. Bakın Çanakkale diye yazıyor. Ne yapıyor program? Buradaki Çanakkale bilgisini eşleştirdi ya. Bunun bilgisini alıyor. Buraya yapıştırıyor. Join işlemi dediğimiz bu. Peki kolondaki bilgileri değiştire yine tıklıyoruz. Tablomuz burada ne olacak? İller. Değiştirecek kolon ne olacak? Tarım. Değeri biz nereden alacağız? İşte burada bunu seçiyoruz. Rapor veri sayfasından alacağız diyoruz. Ön nitelik tablosundan alacağız. Peki rapordan neyi alacağız buradan? Tarım alanını alacağız. Yani buradaki tarım alanını al, buraya aktar diyoruz. Burada da eşleştire bastık. Otomatik birleştirme yapılamadı diyor. Kendimiz yapacağız. İller tablosundaki name 1 kolonu rapor tablosundaki il adı kolonuna eşittir. Burada eşittir de yazıyor olması gerekiyordu. Bazı bilgisayarlarda yazmıyor bu. Doğru mu? Bakın name 1 kolonu yani il adının olduğu kolon buradaki il adına eşittir. Evet doğru. Ve tamam'a bastım. Bakın ne oldu? Buraya aktarmış oldu.
Ama bazı bilgileri aktarmadı burada değil mi? Mesela Çankırı'yı aktarmamış. Ya da işte Adıyaman'ı aktarmamış. Bunun sebebi nedir? Hemen şöyle bakalım. Bakın burada Çankırı yazıyor. Burada peki ne diye geçmiş? Çankırı diye yazıyor. Yani buradaki i'ler buradaki i ile eşleşmediği için tabii ki de aktarmayacaktır. Birebir aynısı olması gerekiyor. Bu tarz bir durumda şöyle veri sayfasını sıralarsınız. Hatalı olanlar hangisi ise gelip bunu düzeltmeniz gerekiyor. Ben şimdi bunu hemen hızlıca düzeltip tekrardan buraya geleceğim. Evet, verileri düzelttim şu an. Bunu da CTRL ile yine kaydediyorum. Join işlemini tekrardan yapacağım. Şurayı kontrol ediyorum. Doğru. Tarıma, buradan tarım alanına aktar diyorum ve tamam dedim. Şu an hepsini yazdırdı. Kırşehir'i unutmuşum burada. Onu da düzelttim. Evet, şu an join işlemini tamamladık. Başka boş veri kaldı mı? Şöyle bakalım. Yok. Bütün hepsinin tarım alanını buraya aktarmış olduk. Yani buradaki veri tabii toplam işlenen tarım alanı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ise yüzdesel oranını hesaplayacağız. Hemen yüzde formülümüzü girelim. Şu sağdaki veri sayfasını şöyle kapattım. Yine kolondaki bilgileri değiştire geldik. Katmanımız iller olacak. Değiştirecek kolon, bu sefer değiştiriyoruz burayı. Oran yapacağız. Değerin alınacağı yer bu iller olacak. Yani herhangi bir yerden değer almayacağız ve şu alt kısımda yardımcı kısmına tıklıyoruz. Buradaki ifadeyi sildik. Yüzde hesabını yapacağız. Yüzde hesabında tarım bölü alan diyorum. Parantez içerisine aldım. Çarpı 100 diyeceğim burada. Yüzdelik hesabı siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bazen bunun tam tersi de yapılıyor. Tamam dedim. Bakın şu an ne yaptı? Yüzdesel olarak hesaplamış oldu. Yüzde hesabımız tamamlandı. Hemen CTRL-S'ye basıp kaydediyorum. Artık ne yapabiliriz? Haritamızı oluşturabiliriz yani. Tabii elimizde harita varsa tematiğini oluşturabiliriz. Haritadan kastım tematik. Hemen geldik. Harita sekmesine gidiyoruz. Buradan tematik ekle diyoruz. Burada tabii tiplerimiz var. Ben aralık olanı seçeceğim. Şablon kısmında ada göre sırala diyorsunuz. Bakın line olanlar çizgi objesi için, point olanlar nokta ve region olanlar da alan objesi için. Bizim şu anki objelerimiz alan objesi. Region'lardan herhangi bir tanesini seçtim. Renk ayarlamasını, düzenlemesini yapacağız. Katmanımız iller olacak. Kolonumuz burada oran olacak. İleri diyorum ve burada da herhangi bir ayar yapmadan tamam dedim. Ne oldu? Tematiğimiz geldi. Bakın tematik katmanımıza sol tarafa geliyor şu şekilde. Bunu seçtiğinizde yukarıda tematik diye bir sekme gelir. Siz istediğiniz bütün ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Yani renk değişikliği yapabilirsiniz. Mesela ben şimdilik şöyle bir renk seçeceğim. Aralık değişikliği yapabilirsiniz. Metot değişikliği yapabilirsiniz. Özelden kendiniz aralık verebilirsiniz gibi. Ben şimdi artık burayla çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Devam ediyorum bu kısımda. Etiket butonuna bastığınızda bakın etiketler de bu şekilde açılır ama etiketi burada düzenlemenizi önermem. Etiketi biz çıktı sayfasında düzenleyeceğiz. Orada çünkü elimize belli bir ölçekte çıktı olmuş olacak. Burada harita penceresinde biraz daha serbest olduğumuz için bakın geriye doğru çıktığınızda etiketler birbirine giriyor. Böyle bir durum istemiyoruz. Peki bunun çıktısını nereden hazırlayacağız? Hemen geldik çıktı sekmesine. Buradan yeni çıktı diyoruz. Boş şablonu seçiyoruz. Sayfamız geldi. Türkiye biraz da yatay olduğu için ben burada hemen sağ tıklıyorum. Sayfa ayarı diyeceğim burada. Yatay yapıyorum. Tamam dedim. Ne oldu? Bunu yatay haline çevirmiş oldu. Bakın sağ altta içi boş bir artı işareti var. Buna tıkladığınız zaman sayfayı da şöyle pencereye sığdırıyor. Haritamızı çağıralım. Geldim burada iller harita diye seçiyorum. Bakın buradaki isim burada da gözüküyor. Tıkladım. Haritamla birlikte Legend da geldi. Bu ikisi şu an birleşik. Ben şöyle boş bir yere tıkladığım zaman bunların birleşikliği iptal edilmiş oluyor. Haritamızı şöyle getirdim. Zaten otomatik snapleme var. Şu şekilde açıyorum. Haritamı yerleştirdim. Şu en sağdaki Legend'a artık ihtiyacım yok. Bu sayfayı biraz daha verimli kullanmak için Legend'ı kapattım. Şu bizim haritamızın, çıktığımızın Legend'ı. Bu artık kalabilir. Diğerine ihtiyacımız yok. Haritamız şu an tam konumunda değil ya, mesela biraz sola doğru kaymış. Burada çift tıkladığınız zaman bakın mavi bir çerçeve olur. Mavi çerçevedeyken siz haritanızı tutup istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şu an mouse'un orta teker tuşu var ya, scroll tuşu. Bunu basılı tutuyorum ve istediğim yere tutup taşıyabilirim. İsterseniz gelip haritadan buradan kaydır aracını da alabilirsiniz. Bu şekilde konumlandırdım. Bir de burada sağ tıkladığınız zaman görünümü değiştir seçeneği var. Buradan da ölçek ayarı yapabiliyorsunuz. Yani hassas bir ayar yapabilirsiniz. Mesela mouse'la ileri geri yaptırabilirsiniz ama bu biraz daha kabaca yapar. Yaklaşma uzaklaşma butonları da var ama genellikle ben şunu öneriyorum. Görünümü değiştire gelip buradan ölçeği ayarlayabilirsiniz. Mesela 59'muş. Ben bunu 60 yapacağım. Ya da şu kartografik ölçekten de ayarlayabilirsiniz. Tamam dedim. Bu şekilde konumlandırdım. Dışarıya tıkladığım zaman bakın seçilebilirliği gidiyor. Buraya yaklaşıp uzaklaştığımda artık bakın sayfamıza, yani A4 kağıdımıza yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Ama mavi hale geldiği zaman, yani çift tıkladığım zaman haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Burada artık etiketle ilgili bütün düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bakın katmanımı seçiyorum ya burada. Yukarıda etiketler sekmesine geldim. Etiket kolonunu değiştirebilirsiniz. Ben name diye bırakacağım. Yani il ismi olarak kalsın. Büyüklüğünü, burada fontunu, işte rengini, her şeyini buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada etiket kuralları da var.
Mesela etiketleri tutup taşımak isteyebilirsiniz. Bazı yerlerin etiketi yazmıyor. Onlar için ne yapabilirsiniz? Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Konya'nın etiketini tuttunuz şöyle taşıyabilirsiniz. Ankara'yı tuttunuz şöyle taşıdınız. Mesela burada biraz daha koyu renkte kalmış ya. Bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Katman seçili. Etiketler sekmesine geldiniz. Buradan vurgulama verebilirsiniz bu şekilde ya da şunu verebilirsiniz. Yani sizin için etiketler nasıl okunabilir olacaksa ben mesela şunu tercih edeceğim şimdi. Bunları ayarlayabilirsiniz. Yazmayan etiketler var. Etiket kurallarından ayar yapabilirsiniz. Ya da gelip buradan çakışan etiketler için ayarlama yapabilirsiniz. Üst üste etiket olmasın. Üst üste etiket olsun. Bakın üst üste etiket olsun dediğimde buradaki gümüş halinde geldi. Ben bunu tutup artık ne yapabilirim? Şöyle taşıyabilirim. Ya da şunu da seçebilirsiniz. Tekrardan katmanımı seçtiğim etiketlerde. Üst üste ise başka yere denede yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde birkaç tane etiketi düzenleyeceğim. Çok da fazla vakit kaybı olmasın diye. Bir de burada şunu sorabilirsiniz. Mesela ben haritaya biraz yaklaşıp bakmak istiyorum. Mouse'un tekerini oynattığımda ne oluyor? Haritaya yaklaşmış oluyoruz. Şu şekilde olmaması lazım. Çünkü dikkat ettiyseniz yaklaştıkça etiketiniz aynı boyutta kalıyor ama objeniz büyüyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şunu yapmamız gerekiyor. Şu aşağıda sağ altta artı eksi butonları var. Yani bununla yaklaşıp uzaklaşmamız gerekiyor. Bakın kağıda yaklaşıp uzaklaşıyor. Dikkat ettiniz mi? Bu önemli bir durum. Yani siz hassas bir ayar yapmak istiyorsanız etiketlerde şu sağ alttaki yaklaşıp uzaklaşma butonlarını kullanabilirsiniz. Burada birkaç tane etiket ayarlayalım hemen. Evet bu kadar şimdilik yeter. Dışarıya tıkladık ve aktifliği gitti şu an haritanın. Hemen lejantımızı yerleştirelim. Lejantı buraya getirdik. Bunun üzerine çift tıkladığınız zaman lejantla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela lejant başlığını yüzde deyin yazdığımı istersen burada yüzde oranında koyabilirsiniz. Ya da değerler deyip yüzde diyebilirsiniz. Mesela onu yazabilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Burada başlığın fontunu ayarlayabilirsiniz. Biraz büyüteceğim burayı. 12 yapıyorum. Kalınlık verdim. Tamam dedim. Burası da lejantın stilinin ayarlandığı yer. Etiketler kısmında burayı da biraz yine büyüteceğim. Burayı da mesela 11 yapalım. Tamam dedim. Sıralamasını değiştirebilirsiniz. Burada parantez içerisinde yazanlar obje sayısı kapatıp açabilirsiniz gibi bu şekilde bırakıyorum. Burada isterseniz gelip ayarlama yapabilirsiniz burada. Yani her bir lejantın gelip sekme üzerine tıklayıp buradan istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Burada tamam diyorum. Bu şekilde ayarladık. Lejantı buraya yerleştirdim. Buraya isterseniz bir kutucuk da ekleyebiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Çıktıya geldiniz. Ekle. Burada mesela dikdörtgen olur ya da işte yuvarlatılmış dikdörtgen. Bakın imleçimi şu an artıya dönüştü. Tuttum, basılı tutuyorum, mouse'un sol tikini basılı tuttum ve çektim, bıraktım. Bakın ne oldu? Obje oluşturdu. Şu an imlecim halen artı konumunda. Bir yere tıklarsanız yine çizim yapar. Peki bundan nasıl çıkacağız? Çıktı sekmesinde sağ tarafta seç butonuna tıkladığınız zaman çıkmış oldu. Artık tıkladığınız zaman çizim yapmaz. Burada fazla çizdiğimiz ne olacak? Bunu da delete'de silebilirsiniz. Dikdörtgenimiz burada yer alıyor. Peki ne oldu? Lejantımız kayboldu. Bunu hemen sağ tıkladınız. Arkaya yolla diyorsunuz. Lejantımız artık görünüyor. Grafik kartından dolayı bazen şöyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani uzaktan bakınca mesela benim şu an ekranda çizgiler gözükmüyor olarak gözüküyor ama yaklaştığınızda çizgiler çıkar. Haritayı kaydettiğiniz zaman böyle bir sorun yaşamazsınız. Lejantımı buraya ekledim. Peki başka ne eklememiz gerekiyor? Hemen ölçek çubuğumuzu ekleyelim. Geldim şurada ölçek çubuğunu seçtim. Buradan haritamızı seçiyoruz. Burada küsuratlı olsun istemiyorsanız eğer otomatik ölçeklendirme kullan diyebilirsiniz. Ya da buraya gelip şuradan ayarlayabilirsiniz. Mesela 400 yaptım ben burayı. İşte kilometres diyor. Buraya tıklayıp km yazabilirsiniz. Burada fontunu, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle burayı 11 yapacağım. Ölçek çubuğum da şu olsun. Mesela bunu da komple siyah yapmak istiyorum. Ölçek çubuğum sol üst köşeye geldi. Şöyle tuttum. Alta doğru taşıdım. Burada yer alabilir. Başka kuzey oku eklememiz lazım. Kuzey okunun birden fazla yöntemi var. Ben şunu hemen size göstereceğim. Ekleye geldiniz. Buradan sembolü alıyorsunuz. Bir defa tıkladım ve seç butonuna alıyorum. Yani tekrar tıkladığımda çizim yapsın istemiyorum. Yıldız oluşturdu ya. Yıldızın üzerine çift tıkladık. Sembol setimizden Map Info Arrows'a geliyoruz ve burada istediğimiz bir kuzey okunu seçiyoruz. İsterseniz resim dosyası varsa elinizde resim dosyası da buraya ekleyebilirsiniz. Hemen onu da göstereceğim size. Buradan bunun rengini, işte yönünü falan değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde ekledim. Mesela elinizde bir kuzey oku görseli de olabilir ya da internetten indirdiniz. Buradan resim ekle deyip bunu da çağırabilirsiniz. Bir de harita başlığı ekleyeceğiz. Yazı ekle tıklıyorum. Buradan fontumuzu da biraz büyütelim. Mesela 24 yaptım. Şuraya tıklıyorum. Evet başlığı yazdım. İllerin toplam işlenen tarım alanları oranı diye yazdım. Bunu isterseniz tabii değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde bir başlık yazdım. Başlığımızdaki puntoyu beğenmezseniz şöyle seçip buradan puntosunu büyütüp küçültebilirsiniz. Ben şöyle mesela bir tık küçülteceğim. Burada isterseniz yazıyı ortalayabilirsiniz. Yazı puntosunu, stilini, boyutunu değiştirebiliyorsunuz buradan. Bunu da tuttum. Şu yukarıya getirdim. Burada mesela hizalamaya gelip yatay merkezi hizala derseniz tam ortasına getirmiş olur. Şu şekilde. İsterseniz buna bir çerçeve oluşturmak istiyorsanız çerçeveye tıklarsınız. Buradan içi dolu,
Beyaz olsun. Bir de kenarlık verelim mesela. Kenarlığımız da bu şekilde olsun. Yine hizalaya gelip bir de üste doğru hizalama yapacağım. Haritamızı hazırladık. Artık ne yapabiliriz? Bunu kaydedebiliriz. Şimdi bu haritayı saklamamız da gerekebilir. Yani daha sonrasında değişiklik yapmamız gerekebilir. Yedeğini almamız gerekebilir. Bunun için ne yapıyoruz? Geldik genel sekmesinde proje dosyasını kaydet yapıyor. Mapinfo'da etiket, tematik, legend bunun gibi ayarları proje dosyası olarak saklayabiliyorsunuz. İndirilenler klasörüne geldim. Bakın dosyamızın uzantısı war, yani Mapinfo'nun proje dosyasıdır. Tematik diye isim verdim ve kaydete basıyorum. Buraya da isim geldi. Siz bundan sonra yaptığınız her bir değişiklikte gelip proje dosyasını kaydettim demeniz gerekiyor. Yani her bir değişiklikten kastım her bir işlem adımından sonra değil tabii ki de. 5 tane, 10 tane, 20 tane işlem yaptınız. Gelip burada kaydediyor olmanız gerekiyor. Yoksa kayıtlı hale gelmeyecektir ya da İşlemlerin hepsini yaptınız. En son kaydette yapabilirsiniz ama bunu ben çok önermem. Bilgisayar kapanabilir, mavi ekran verebilir. Bunun gibi durumlarla karşılaşmamak için ya da karşılaştığımızda sıkıntı yaşamamak için benim önerim genellikle 5-10 dakikada bir ben kaydet işlemini yapıyorum. En son geldim çıktı sekmesinde. Burada çıktıya geliyorum ve resim olarak kaydet diyeceğim. Yine indirilenler klasörüne gidiyorum. Dosya türümüzü burada ister JPEG ister PNG yapabilirsiniz. Tarım diye isim verdim. Çözünürlüğümüz buradaki resmin çözünürlüğü ne kadar bir çözünürlükte olsun? 300 yapıyorum. Bunu çok fazla yüksek yaparsanız yani 1000 ya da 2000 bilgisayarınızdaki donanıma göre kasabilir. Çok fazla yaparsanız donabilir. Bir de dosya boyutunu büyütür. Şu an A4 boyutunda bir görsel için 300 fazla bile. Kayıta basıyorum ve indirilenler klasöründen kaydetmiş oldu. Şurada JPEG'imiz yer alıyor. Haritamız bu şekilde hazırlanmış oldu. Tabi burada neleri görmüş olduk? Tematiği görmüş olduk. Bunun dışında tablo yapısı görmüş olduk. Farklı veri formatlarıyla işlem yapmış olduk. Etiket konusunu görmüş olduk. Bunun dışında sayısallaştırma, koordinatlandırma, tampon işlemlerini de size anlatmak istiyordum. Onları da ben ayrı bir video şeklinde sizlerle yine paylaşacağım. Sizin de görüş ve önerileriniz varsa ya da çekilmesini istediğiniz konular varsa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.